Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ve infertilite uzmanı operatör doktor Sezgin Dursun. Sezgin hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Hocam bugünkü konumuz HPV. Evet. Gerçekten pek çok kadının başının belası diyebileceğimiz hakikaten ciddi bir problem ve ciddi bir risk. HPV nedir? Sağlığınızı, yani kadınların sağlığını nasıl etkiler? Hocam tabii bildiğiniz gibi insanda kanser oluşturan çok az enfeksiyon etkeni vardır. Mesela işte midemizdeki bir bakterinin oluşturduğu enfeksiyon veya buna benzer birkaç tane var. Bir kanserin tamamen bir mikroorganizma tarafından oluşturulduğu, hemen hemen komplesinin oluşturulduğu tek durumdur. HPV serviks kanserlerinin tek başına neredeyse tamamından sorumludur. Serviks rahim ağzı biliyorsunuz. Rahim ağzı kanserinin neredeyse tamamı HPV tarafından oluşturuluyor ve önlenmesi çok kolay bir kanser. Sadece takiplerle bunun oranını çok belirgin olarak düşürebiliyoruz. Doğal olarak çok önemli oluyor. Yani eğer bir kanseri yakalayamıyorsanız tabii ki zorlukları var ama yakalayabildiğiniz bir şeyi belli testlerle yakalayabiliyorsanız tabii ki doğal olarak çok önemli oluyor. HPV de böyle bir hastalık. Hocam bu kadar önemli bir şey tabii ki HPV'den bahsediyoruz ama peki biz bundan nasıl korunacağız kadınlar olarak? HPV'den tabii yani bulaş yollarını öğrenirsek tabii doğal olarak korunması çok daha kolay olur. Temelde cinsel yolla bulaşan bir hastalık. Bunu bilmek gerekiyor ve buna yönelik olarak korunmak gerekiyor. Multipartnerli olmak, sigara içmek, çeşitli bağımlılıklar bu HPV oranını doğal olarak arttıran bir şeydir. Yine aşı olmak HPV oranını belirgin olarak düşürür ve bir kanseri bir aşıyla yok edemeyiz. Direkt olarak cümleyi böyle kurarsak doğru olmaz. Ancak yine de işin toplam sonucuna baktığımızda bir kanseri bir aşıyla önleyebildiğimiz istisnai durumlardan biridir HPV. Yani bu bahsettiğiniz şeylerin hepsine teker teker dikkat edersek en azından olasılığını azaltmış oluruz, tabii ki. Yani çok belirgin olarak azaltmış oluruz. Peki kaç çeşit aşı var ve bunların aralarındaki farklar nelerdir? Şimdi temelde en riskli gruplara yönelik yapılıyor aşı. Toplamda 200'e yakın HPV türü vardır. Bunların içinde temel olarak 10-15 tanesi yüksek riskli gruplardır ve aşılar temelde bunları içerir. İlk oluşturulan aşı en yüksek risk grubuna 16 ve 18 HPV 16-18 dediğimiz en yüksek riskli gruba yönelik yapılmıştır. Sonra dörtlü aşı 2 tane çok yüksek riskli gruba karşı etkilidir ama 2 tanesi yüksek riskli grup değil de dış genital bölgedeki sihirlere etkili, tipleri etkilidir. Bir de son dönemde yeni işte kullanıma giren 9'lu aşı var. Ama tabii 9 olması 2'liden 4 kat daha etkili anlamına gelmiyor. Bir miktar daha etki fazlalığı var onun da. Toplamda 3 tane aşımız var şu an kullanabildiğimiz. Peki hocam, şimdi biz korunmak da istiyoruz, işte bu söylediğiniz şeyleri de yapmak istiyoruz, aşı da yaptırmak istiyoruz tabii ama aşıyı ben hadi deyince şimdi gidip hani HPV aşısı yaptırmak istiyorum diye mi gideceğiz? Ya bu aşılar kimlere yaptırılıyor? Hangi süreçlerde, hangi yaş aralığında var mı bir kriteri? Tabii çok güzel bir soru. Yani temelde tabii bunu dinleyen kişi ilk önce kendime yapabilir miyim? İlk önce şunu bilmek gerekiyor. Bunun bir yaş üst sınırı yok. Yani bazı enfeksiyonları geçirdiğinizde, mesela hepatit geçirdiğinizde ya da korona geçirdiğinizde hemen aşı olmanız gerekmeyebilir. Ama HPV'nin bu durumda da istisnai bir yönü var. Belli bariyerleri geçemediği için, yani rahim ağzında, servikste yerleştiği yerde belirgin enflamasyon yapmadığı için vücut hücreleri uyarılmıyor. Uyarılmadığı için de buna karşı yeterli silahlanma yapamıyor. Yapamayınca da aynı enfeksiyona aynı kişi tekrar yakalanabiliyor. Ya da soruyu tersten alırsak, cevabı şu şekilde verirsek, kişi daha önce olmuşsa bile bu enfeksiyonu, birkaç defa yaşamışsa bile ben bunu geçirdim artık aşı olmama gerek yok dememeli. Çünkü mekanizması diğer enfeksiyonlardan farklı olduğu için geçirdiği enfeksiyon yeterli bağışıklık oluşturmaz ve hangi yaşta olursa olsun aşılanması tabii iyi sonuç verir. Diğer sorumuza gelecek olursak, peki bunu ideal olarak nasıl yapabilirim? Yani tamam, herhangi bir yaşta yakalandım, gördüm, başvurdum, tamam yapılabilir, bunda sorun yok. Ama öteki kısım ideal olarak, işte benim çocuğum var, kız çocuğum var, erkek çocuğum var, hangi yaşta kimlere yapılmalı? Biz ideal olarak 11 ile 13 yaş arasında istiyoruz aşıları. Çünkü en yüksek immünite bu dönemde gelişiyor.
hem kız çocuklarına hem erkek çocuklarına yapılması gerekiyor. Şu an mecburi aşılar içerisinde var mı, yoksa biz aileler, anne babalar mı bunu kendi isteğimizle mi yaptıracağız? Şimdi birçok gelişmiş ülkede aşı programının içinde var ve devlet tarafından karşılanıyor. Ama ülkemizde maalesef henüz aşı programının içinde değil. Yalnız hani çok endişeli aileler için söyleyeyim, hani dünyanın çok bu konuda hassas olan ülkeleri, işte İsveç, Finlandiya, Avustralya, Avusturya gibi büyük ülkeler çeşitli denetimler sonrasında bunu programlarına dahil etmişler. Biz de net olarak öneriyoruz tabii ki. Maliyetli bir şey, yani ailelerin karşılaması bazen zor olabiliyor ama imkan dahilindeyse mutlaka yaptırmalarını istiyoruz. Evet. 11-13 yaş geçti, 15 yaşında çocuğumuz. Mesela benim kızım 15 yaşında. Tabii ben yapılsın, şimdi mutlaka yapılabilir yapılsın. değil Tabii mi? ki, Yapabilirim. tabii Geç ki. kalmış Tabii değiliz. Tabii ki. Peki hocam, sağ olun. Peki yapılan bu aşının herhangi bir yan etkisi var mı? Şimdi aşı karşıtları tamamen direkt... Aşının içinde çip yok. İlk önce onu ben bildirmiş olayım, sevinsinler. Aşıya alerji olabilir. Aşının yapılma şekli, işte bazılarında maya alerjisi olanlar ya da lateks alerjisi olanlar bu konuyu doktorlarına bildirmeliler ki zaten yapılırken bunlar soruluyor. Bir program çerçevesinde form doldurulurken bunlar soruluyor. Onun dışında tabii hafif etkiler olabiliyor. İşte aşı yapılan yerde hafif kızarıklıklar olabiliyor. Kolda hafif şişmeler olabilir. Aslında her türlü enjeksiyonda olabilecek doğal şeyler bunlar. Hafif belki bir 10-15 dakika kadar bir baygınlık hissi falan olabilir. Bunların hepsi geçici ve önemsiz yan etkilerdir. Peki HPV aşısı kimlere yapılamaz? HPV aşısı eğer aşının içindeki herhangi bir maddeye net olarak alerjisi varsa kişinin tabii ki onlara yapılamaz. Ama dediğim gibi bu lateks veya maya olabiliyor. Duruma göre değiştirilebilir bu aşıda. Peki erkeklere de yapılması gerekir dediniz. Çünkü sonuçta cinsel yola bulaşan bir hastalık. Evet, nihayetinde bir kadında varsa muhtemelen bir partnerden geçiyor. Evet, Erkekte. evet. Erkeklerdeki yapılma oranı şu anda nasıl? Şimdi tabii HPV virüsü kadınları çok daha net bir şekilde etkiliyor ve kanser gibi maalesef hani çok daha üzücü sonuçlara yol açıyor. Erkekte de yol açıyor ama oran olarak daha az olduğu için sanki hani ne de olsa ben etkilenmiyorum. Bu şey gibi, işte genç yaştaki birinin koronavirüs ben yaptırmıyorum, bana zaten bir şey olmaz demesi gibi. Hani zaten çok etkilenmiyorum, yaptırmasam da olur gibi bir düşünce olabiliyor. Maalesef bu da oranları azaltıyor. Yalnız birincisi sosyal sorumluluk olarak, yani bir toplumda yaşıyoruz ve erkekler burada taşıyıcı rolü oynuyor. Taşıyıcılığı kesmek için kullanmak gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi, erkekler de buna karşı tamamen korunmuş değiller. Hem çeşitli lezyonlar, dış genital lezyonlar yaşayabiliyorlar sıklıkla, hemen hemen kadınlara eşdeğer oranda. Hem de penil kanser ve yine dış genital kanserlerle HPV ile bu dış genital kanserler erkeklerde de oluşabilmektedir. Bu erkeklerdeki siiller, kondilomlar da benzer sebepler var ki bunlar hakikaten hem görsel anlamda da kötü bir görüntü. Aynen öyle hocam. Böyle hastalıklı gibi bir görüntü. Yani erkek için de gerçekten ciddi bir şey. Tabii. Kaldı ki böyle bir partnerle kimse birlikte olmak da istemez. Yani sonuçta erkek için de kötü bir şey. Çok doğal olarak. Yani sil oluşturan HPV tipleri genelde kanser oluşturmayan tipler. Genelde derken eğer yanına ek olarak başka bir virüs yoksa onlar oluşturmuyor. Ama sizin güzelce açıkladığınız gibi yani çeşitli sosyal, psikolojik, maddi olarak çeşitli yükler bindirmekte aileye ve de topluma. Yani ve tekrar karşılaşmakta kişi. Yani aşı olduğunda tamamen kesilebilecek bir şey. Diğer türlü 10 defa tedavi olsa bile karşılaştığında vücudu yine bunu tanımayacaktır. Yine aynı şekilde enfeksiyona yol açacaktır HPV virüsü. Yani peki şimdi buradan şunu anlıyorum ben. Hem kadınlarda hem erkeklerde görülebilen ama kadınlarda daha fazla görülüyor değil mi? Evet. İzleyicilerimizin de daha iyi anlaması açısından söylüyorum. Şimdi az önce söyledik, çocuklarımızı da işte 11-13 yaş arasına geldiğinde işte aşılamamız gerekiyor. Bizim sorumluluğumuz altında bu. Erkek de olsa kız da olsa 11-13 yaş arasında götürüyoruz. Tabii geç kalmış değiliz. İzleyenlerimize onu da söylüyorum. 14-15 yaşında fark etmez. Yakaladığımız yaşta yaptırabiliriz değil mi? Önlemi olsun diye hocam.
Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz Ben güzel teşekkür bilgiler ederim. için. Teşekkür İyi ederiz yayınlar. hocam. Teşekkür ederim. Bugünkü program konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ve infertilite uzmanı operatör doktor Sezgin Dursun idi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.